Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Oy, oy. Eksi 20'leri görüyoruz. Sabahları eksi 8'de uyanıyoruz. Gece ortalık donmuş yine. Etraf kar. Bu keski kar da hiç kalkacak gibi değil. Çok soğuk. Geçen yıl da kar yağmıştı. Çok fazla yağmıştı. Ama hiç böyle soğuk hatırlamıyorum. Yani çok kar vardı. Ama bu kadar sert soğuk yoktu. Bu yıl çok dondu. Haydi bismillah. Yine her zamanki gibi hadi bir harfi dışarı çıkartıyoruz. Çıkın bakalım. Abi soğuğa baksana ya. Anam. Kucular. Hayvanlar hepsi stresli. Tavuklar için hiç iyi değil bu durum. Neyse. Sulara baksana, baş yorulmuş ya. Yabani nerede? Yabani ve ekibi, davulcular burada. Ama bu hayvanlar işte bu eksi 18-20 derecelere kadar dışarıdalar. İçeri girmiyorlar. Dışarıda yaşıyorlar ve sağlıklılar. Her videoda şunları gösteriyorum ve sizlere onu söylüyorum. Soğuk. Tavuk üşürmeyeceği sorumuza cevap olabilmek için yapıyorum bunu. Hayvanlar hasta değilse hasta olmayan bir tavuk üşümez. Islanmayan bir tavuk üşümez. Rüzgar çarpmasın çok fazla, ıslanmasınlar, hiç sıkıntı yaşamazlar. Hatta içeridekilerinden daha sağlıklı oluyorlar. Hamile keçimizi de zeytinden ayrı dışarı çıkartıyorum, yediriyorum, her gün içiriyorum, geziyor. Ne zaman doğum yapacak bilmiyorum. Bekliyoruz bakalım, Ocak ayının ortası sonunda olabilirmiş. Kimisi Şubat'ta falan diyor. Bilmiyorum ne zaman doğacaklarını. Ama hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar havalar çok soğuk, evet. Sular çok donuyor, evet. Hayvanlarımızın verimi nasıl bu yönde etkileniyor? Onun adına sizlere bahsedeceğim. Tabi bugün sizlerle bir zula toplayacağız. Geçen videomda aslında göstermiştim. Nerede olduğunu onu bekledik. Şu an yumurtalar birikmiş, onları alacağız. Sonra folluklardan yine yumurta toplayacağım ve sizlere kış sezonunda tavuklarımızın veriminin o kadar da fazla düşmediğini birazcık göstereceğim. Bu etki şimdi önümüzdeki günlerde değişebilir tabi. Şu an böyle verimin az etkilenmezse düşmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü hava çok soğuk. Hayvanlarımız yeterince sıvı tüketemiyor falan. Derken bir sürü etken var. Bunların sonucunda da yumurta veriminin düşmesi tabi beklenen bir durum. Ama şu an öyle bir sıkıntı görmüyorum. Bunun sebebi de muhtemelen hayvanlarımızın mutluluğu ve huzuru. Sürü halkımızda biraz azalma fark edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar fark ediyor. Hele sabit takipçilerimiz, yani yakından takip eden arkadaşlar çok iyi anlıyorlar. Sürü üyelerimizde tabii ki her yıl azalma oluyor. Bu yıl da azalma oldu. Sürüde böyle yaşlı tavuklarımızın çoğusu gitti arkadaşlar. Maalesef kaybediyoruz. Mevsim geçişlerinizde yaşadığımız şey, kış sezonunda da daha çok yaşıyorum bu durumu. Yani hayvan sayım her sene Mart'a kadar düşüyor. Mart'tan sonra zaten civciv çıkartmaya başlıyoruz. Tekrardan sürüyü kalabalıklaştırıyoruz. Tekrardan azalıyor. Tekrardan kalabalıklaşıyor falan derken bu sirkülasyonu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Yani şu an sürüde
küçük de olsa azalmalar var. Şimdi hasta tavukları da öbür tarafa ayırıyoruz feriklerimizi. Şu kısımda çok fazla ferik var. Onlar da sürüye karıştırınca tekrar bir kalabalıklaşacak. Lakin şu an yine kalabalık bir sürümüz var. Yani az değil. Şu an kar yağdığı için etrafa dağılmıyorlar. Böyle sayamayız tabii. Hiç saymadım şimdiye kadar kaç tane hayvanımız var. Yazıyla kışıyla insan mutlu olduğu işi yapınca ne sıkılır ne daralır. Strese gerek yok. Sabretmeye devam. Durmak yok. Yola devam. Her zaman dediğim gibi. Sizler olduğunuz sürece de ben burada olmaya devam edeceğim. Tavuklarımla başladığım bu serüvenimi tavuklarımla bitirmek istiyorum. Rabbim nasip ederse. Allah'ım sizlere de burada gördüklerinizi daha güzellerini nasip etsin inşallah. Ya bunlar bizim bu keçiler ne zaman doğurur ya? Zeytin aynı devam. Dur, Zeytin bir dur. Tamam gel. Oh. Peynir gel. Peynir. Peynir çıkmadı. Bizim peynir hamile ya arkadaşlar. Ocakta falan dediler ama bilmiyorum şimdi. Zamanla göreceğiz. Peynir dışarı çıkartalım. Zeytine de yine vurdu uzattık. Ama zaten yakınmış yani bırakmak üzereymiş. Gerek yok dediler. Daha ben de zaten böyle dışarı çıkartıyorum. Gün içinde de zeytin sakinliyor. Sabahki gibi olmuyor böyle. Şu anda sakinlendi, hemen yemeğine bakıyor. Peynir. Peynir gel. Tavuklarımıza ot falan getirdim. Böyle otlansınlar. Peynir gel. Kış sezonlarında hava soğuk olunca böyle şeyler yaparım. Çünkü hayvanlar oynamayı seviyor. Böyle otla oynamayı da çok seviyorlar. Maşallah. Peynir. Dedim peynir gelip burada ot yer, gelmedi. Şu an yemle ilgileniyor. Peynir. Peynir. Ya ne kadar gıcıksın bu sabah. Gel. Bak ot. Gel kızım. Zeytin içeride yiyor. Oraya koydum zaten. Sen de gel buradan ye. Bak çok güzel burası. Al. Ye. Al ye. Yok yemedi. Yemeyecek illa. Tamam neyse. Ben şimdi bunlara bir su getirmem lazım. Sular her zamanki gibi don. Çocuklar abi. Asillere buğday. Başka yem yemiyor bizim asiller yani. Yiyorlar da buğdaya bayılıyorlar. Buğday veriyorsam patır patır yiyorlar. Hadi bismillah. Şimdi kafeslerin yemini dağıtacağım. Güvercinler dedim ha. Eskiden burada güvercin bakıyordum. Hatırlayanlar varsa. Hey gidi günler. Güvercinler niye sonradan vazgeçtim? Güvercin ilgi isteyen bir hayvan. Evet herkes şunu dedi bana. Ya güvercin bırakılır mı? Güvercinin kitlesi daha fazla. İzleyicisi daha fazla falan. Ben her zaman dedim ben şu an çiftlik işimi sevdiğim için yapıyorum. Yani ben ortamım sevdiğim gibi olmalı. Güvercinler çok güzeldi ama ilgilenemiyordum. Güvercinle ilgilenmediğin zaman çok yabanileşiyor. Onunla ilgilenip uçurman lazım. Bir sürü işlevi var ve güvercinler çok hızlı artıyor. Onların önüne geçmek de çok zordu. Yani ilgilenemediğim için çıkartmıştım sürüden. İleride büyük bir kümesimiz olursa daha geniş bir çiftlik, sadece güvercinler için bir ayrı bir yer koyabiliriz. Şimdilik düşünmüyorum. Her kafeste bir hayvan var. Bunların içinde yemlerini vereceğim. Birazdan da sularını vermem gerek. Ha çocuklar. Yiyin bakalım. Hadi bakayım. Kafes. Burada gördüğünüz hayvanlardan sahiplenmek isterseniz, yani almak isterseniz her kafeste farklı hayvanımız var. Hemen yorum kısmına doğru indiğiniz zaman web sitemizi görürsünüz. Mağazamıza gidip bizimle iletişime geçebilirsiniz. Asil horoz ve tavuk isteyebilirsiniz. Daha çok horozları şu an
vermeye çalışıyoruz. Elimizde çok fazla var. Haberiniz olsun. Yardımcı oluruz. Hadi bismillah. Burada 2 tane tavuk vardı. Şununla şura. Onlar biraz sıkıntı yaşamıştı. Onları ayırdık şimdilik. Evet, buranın şimdi işi bitti. Suları dolduracağım. Beyler ya. Teşekkür ederiz. Bireyler yolu açtı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bismillah. Şimdi suyumuzu dolduralım. Böyle gömmüşüz ya burayı. Donmasın diye. Geçen videolarımda da demiştim ama bazı arkadaşlar merak ediyor. Niye gömüyorsunuz diye. Normal böyle üst çeşme olunca kışın donar. Böyle daha güzel. Kayın mı abi? Şöyle alıyorum. Tamam. Tabii ki de 3 şişe su yetmiyor. Yani ben bu 3 şişeyi veriyorum. Babam benden sonra geldiği için ince işleri babam yapıyor. Tekrardan su veriyoruz. Yani günde 2-3 kez su dağıtıyorum. Dün mesela öğlenden sonra gelmiştim. Öğlenden sonra tekrar su dağıttım. Susuz kalmamaları lazım tavukların. Tavuklar susuz kalırsa yumurta verimi düşer. Yumurta verimi düşünce de hayvanlar strese giriyor demektir. Yani susuz bırakmayın tavuklarınızı. Ben şimdi şu ikisini de doldurayım. Devam edelim. Önce tavşanlara su veriyorum. Akabinde halledeceğim. Yoğurtlar da var ya, açıkçası. Böyle veririz. Sonra kekiklere su vereyim. Ama önce bıldırcınlara verelim azıcık. Yabani olanlar zaten, yani bıldırcın da mesela keklik, buzu bile kırıp yiyorlar. Susuz kalmazlar kolay kolay. Ama tavuklar o kadar yetenekli değil. Bu konuda. Afiyet olsun. Bu arada yumurtaları gördün mü? Yumurtalar var ya, çatlam çatlam. Her yer yumurta dolu ama çatlak. Sen de soğuktan ne olmuş? Çatlamış hepsi. Şimdi Zula'nın yerini göstereyim size. Şurası. Ulaşmak mümkün değil. Dipteler. 2 tane tavuk salıyor buraya. Herhalde yani 2 farklı renk var çünkü. Şimdi sıkıntı, buraya ben ulaşamıyorum. Bak, sepeti buraya alalım. Bunları ben oradan nasıl alacağım? Bir şeyin üstüne basarsam boyum yetmiyor. Bir tabureye ihtiyacım var. Bez bir taburem var da ona kıyamıyorum. Sevmediymiş. Böyle çiftlikte bir şey yapacak oluyorum, tamam mı? Bulamıyorum. O haceti bulamıyorum ki oraya ulaşayım şu an misal. Yok, bir tane tabure yok. Hala yaptım haceta. Sıkıntı bu, bana taşır mı? Sıkıntı o. Bunu taşırım. Taşırım. Abi çok dipte ya. Ciddi söylenen. Bu ne ya? Vay anam vay. Bazı yumurtalar yapışmış, donmuş. Dipte bir tane de buna bak. Allah Allah, buraya 3 tane mi? Şuna ulaşamıyorum. Şuna ulaşamıyorum.
Uğraştım. Çatlamamış ama yumurtalar çok güzel. Yaptığım tarif işe yaradı. Şöyle yapayım. Oy, o neydi ya? Zula toplayacağım diye. Bu yılın en zor zulalarından biriydi benim için. Yani yumurta salacak başka bir yer yok mu diye sorarlar. Demek ki yok. Buraya yumurta mı salıyor? Neyse, şimdi çiftliğin içinde toplayalım hızlı hızlı. Hadi bismillah. Merhaba çocuklar. Evet, şimdi soranlar olacak. Oy maşallah maşallah. Güzel. Dün yumurta almadık. Öğlenden sonra sabah toplamak nasip oldu. Güzel değil mi? Yumurtaları saymıyorum. Sayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Geçen videomda da aşağı sayan arkadaşlar vardı yumurtaları. Sağ olun. Sayabilirsiniz. Kucu, sen yumurtalar sığmamış altına siz. Sabaha kadar yumurta sağın. Peki. Tavukların yumurta verimi niye düşmedi? Şu an ne oluyor? Arkadaşlar tavuklar tüyden çıkalı çok oldu. Hava soğuk olsa da verdiğimiz yem, bulundukları ortam, yani enerjiyi şu an tüy yapıları iyi olduğu için ısınmaktan çok yumurtaya dönüştürebiliyorlar. Bu tabi demek olmuyor ki yarın öbür gün yumurtayı bırakırlar mı, bırakmaz mı onu bilmiyorum ama muhtemelen bırakabilirler şu ara. Bıraksınlar, sıkıntı yok. Ben yumurtalarımı alayım kızlar. Alayım mı kızım? Yavaş. Vay maşallah. Neyse. Sonuç olarak bir tane de sahte yumurta almışım fark etmeden. Şurada onu geri bırakalım. Şöyle şuraya gel. Kucuğum. Ne yapıyorsun sen? Hadi bismillah. Güzel güzel yumurtalarımızı toplamaya devam ediyoruz. Maşallah. Zulaları da topladık. Şimdi topladığımız zulalar en altta kaldı. Onları sonra ayırt edeceğim. Tamam. Herhalde hepsini topladık yumurtaları. İyi. Çok güzel maşallah. Öbür folduklara yumurta salmıyorlar ya. Buralar boşuna böyle yaptık salmadılar. Hep bu tarafa salıyorlar. Bizim yabani nerede? Dün de yabaniye biraz araştırdım bulamadım. İki gündür sabahları yabani yok piyasada. Dışarıda yaşayanlar var ya. Şimdi öbürler dışarıda duranlar var da. Yabani bazen kayboluyor. Yumurta salarken falan buluyoruz. Bir yerde kurt düşmüşse hiç şaşırdım. Nasip. Şimdi arkadaşlar sizlere bakın ne göstereceğim. Suyu vereceğim hayvanlara da. Zencefil, toz zencefil. Toz zencefili 5 litre suya şöyle sadece bir çay kaşığı. Hayvan sayım çok olduğu için eğer hayvan sayınız azsa 5 litre suya yarım çay kaşığı dökebilirsiniz. Şöyle buraya ekliyorum. Bu 5 litrelik su kabı zaten. Fazla abartmayın, fazlası zarar. Haftada sadece 2, hayvan sayınız çoksa 3 gün uygulayın. Fazlasını uygulamayın. Tabii sağa sola dağıtacağım. İçsinler diye. Zencefilli suyun en güzel etkisi kışın oluyor. Yani kış sezonlarında
zencefilli su verebilirsiniz haftada 2 gün. Bu su hayvanlarımızın sindirim sistemlerini düzenleyecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek. Soğuk havalarda hele çok iyi bir tarif. Hayvanlarımızın vücut sıcaklığını artıracak. Antibakteriyel özelliğiyle onları bakterilerden koruyacaktır. O yüzden zencefilli su veli nimet. Kış sezonlarında, yazın genelde vermem. Sadece kışın böyle vermeye çalışırım. Mevsim geçişlerinde hele birebir. Tavuklarda aşı kullanmak istemiyorsanız, aşısız tavuk yetiştiricileri yapmak istiyorsanız ilaçsız zencefilli suyunuzu eksik etmemeniz lazım. Neyse, zeytini çıkartabiliriz artık. Şöyle genişten bırakayım da suyu da verelim ona. Peynir baksanıza dışarıda bekliyor. Canım o. Eskisinden daha sakin. Ne? Bir doğum yap da. Yavruları bekliyoruz dört gözle. Şu kapısını kapatayım. Dışarıda zaten. Şunu bir kapatayım. Bak 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 bak. Akıllı tavuklara bak bak. Şu kapatayım, buraya tavuklar girmesin. Sabahlar tavuk giriyor, sıkıntı. Gün içerisinde doğum yaparsa fark ederiz. Peynir için şu köşeye falan bir tane kamera koymayı düşünüyorum. Uzaktan izleyelim diye. Gece bakarsın doğum yaparsa fark etmeyiz. Haberimiz olsun en azından. Heh, peynir. Sizce ne kadar kaldı bunun ya? Bayağı şişti yani. Ocakta falan doğum yapması lazım herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok güzel bir şekilde Zula video yumurtalarımızı topladık. Sürünün genel işlerini yaptık. Yumurta isteyen arkadaşlar yorum kısmına inerken mağazamızı görebilirsiniz. Şu an stoklar güncel. Sipariş geçebilirsiniz.